Merhaba. Dün Esad rejiminin Halep'i neden ve nasıl geri aldığını konuştuğumuzda kısmen değişmiştim ama bugün biraz daha kapsamlı bir şekilde ele almak istiyorum. Yaklaşık 6 yıl süren Suriye İç Savaşı, 6 yıldır süren henüz bitmedi. Kolay kolay da biteceğe benzemiyor ama çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Suriye İç Savaşı'nda Türkiye'nin ve genel olarak dünyanın ama özel olarak Türkiye'nin İslamcıları çok ciddi bir sınav verdiler ve bu ciddi sınavdan büyük bir fiyaskoyla mağlubiyetle ayrıldılar ve şu anda onu çok net bir şekilde gözleme imkanımız mümkün. Şu anda Halep üzerine söylenen, yapılan, edilen, yazılıp çizilen çığlıklara baktığımızda, şikayetlere baktığımızda bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bu tam bir mutlak anlamda bir yenilgi oldu. Halbuki yaklaşık 6 yıl önce Suriye'de Arap Baharı'nın bir uzantısı olarak Suriye'de ayaklanma başladığında Türkiye İslamcıların önemli bir kısmı burayı bir sonraki adım olarak görmüşlerdi ve bir tür deneme alanı olarak gördüler ve zafere çok emindiler. Saatler veriliyordu, günler veriliyordu ve Suriye'de rejimin kolaylıkla değişeceği, burada İslami bir rejimin, halk desteğine sahip İslami bir rejimin olacağını ve bu İslami rejimin de Türkiye'ye sırtını yaslayacağını düşünüyorlardı, hayal ediyorlardı. İlk baştaki gelişmeler ayaklanmanın kısa süre içerisinde tüm Suriye'yi neredeyse sarması ve muhalefetin birçok yeri kurtarması, kurtarılmış bölge olarak ilan etmesiyle beraber bu iyice coştu. Ancak daha sonra adım adım Suriye rejimi önce belli bir direnç gösterdi. Sonra İran'dan ve Rusya'dan aldığı desteklerle kaybettiklerini geri kazanmaya başladı ki Halep'in geri kazanılması Şam rejimi için çok önemli ve muhalefet için de çok büyük bir kayıp. Bu kaybı Türkiye'den okumaya kalktığımız zaman olayın çok boyutu var. Ancak şunu söylemek istiyorum. 85 yılında gazeteciliğe başladım ve İslam hareketler üzerine çalışmaya başladım. O tarihte Türkiye'deki İslamcı hareketlerin içerisinde çok ciddi bir İran etkisi vardı. Ve Türkiye'de o tarihte özellikle gençlik kesiminde, öğrenci kesimindeki İslamcılıkta, cemaatler hep farklıdır zaten. İslamcılıkta o kadar büyük bir İran ilgisi, sempatisi vardı ki Türkiye'de bir mezhep söz konusu değildi. Halbuki İran, Şiiliğin egemen olduğu, devlet yönetimine de Şiiliğin hakim olduğu bir devlet olmasına rağmen Türkiye'de bu pek göz önüne alınmıyordu. İslamcıların büyük bir kısmı tarafından önemsiz bir şey olarak görülüyordu ve bir tür Tahran rejiminin etrafında bir İslamcı enternasyonel oluşturma gibi bir dert vardı. Ama adım adım bunun etkisinin azaldığını bir gözledim, bir gazeteci olarak. Bunun bir nedeni İran'da rejimin İran milli çıkarlarını çok fazla öne çıkartması oldu. Bunun artık bariz bir şekilde kendini göstermesi oldu. Ve İran rejiminin kendisini başka ülkelerde destekleyen İslamcıları, İslamcı militanları da kendi çıkarları için kullanıyor olması. Mesela şöyle şeyler oluyordu. Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde İran çizgisinde kendilerince Hizbullah'ı ya da devrimci İslamcılık yapma iddiasındaki bir takım gençler bakıyordunuz kendi ülkelerinde bir takım oraya sığınmış, mesela Türkiye'ye sığınmış İran rejim muhaliflerini kaçırmak, öldürmek gibi işlere girişiyorlardı. Yani İran devletinin kirli işlerini gördüklerini gözlüyorduk. Bu olay giderek gelişti. İran-Irak Savaşı ile beraber zaten İran rejiminin derdi büyük ölçüde var kalmak oldu ve adım adım değişti. Ama hiçbir zaman Türkiye'de güçlü anlamda İslami kanat içerisinde güçlü anlamda bir mezhepçilik, mezhep karşıtı, mezhep düşmanlığı yaşanmadı. Bu Afganistan cihadına giden
Türkiye'den giden İslamcılar için de geçerliydi, Bosna'ya gidenler için de geçerliydi. El-Kaide'nin yükselmesiyle beraber ve El-Kaide'nin yükselmesine ek olarak El-Kaide'nin mezhep, Şii karşıtı bir tutum izlemesiyle beraber işin rengi biraz değişmeye başladı. Bu anlamda en önemli olay Irak işgalidir. Irak işgalinde Amerikan işgalinin Irak'ta Şiileri iktidara taşıması ve Sünnileri marjinalize etmesi ve İran devletinin de bundan çok ciddi bir şekilde istifade etmesiyle beraber ilk ciddi mezhep karşıtı hareketleri o dönem El-Kaide'nin Irak örgütlenmesinin başında olan Ebu Musab el-Zerkavi hayata geçirdi. Çok ciddi bir şekilde insanlara sırf Şii oldukları için saldırılmaya başlandı vesaire. Ve bununla beraber artık dünyada İslami hareketlerin gündeminde o ana kadar olmayan çok ciddi bir mezhep farkı, mezhep kavgası, mezhep çatışması girmeye başladı. Ve bu Türkiye'deki İslamcıları da adım adım sirayet etti. Ama Türkiye'deki İslamcılar, Türkiye'nin içerisinde bu tür çok ciddi bir çatışma yaşanmadığı için bu gözükmüyordu. Ancak Suriye olayıyla beraber, Suriye'deki ayaklanmayla beraber bunun çok net bir şekilde yaşandığını gördük. Şimdi İslami hareketleri yakından gözlemeye çalışan insanlar için öteden beri yerli yabancı, Türkiye'den ya da dışından ilk akla gelen isimler 80'li ve 90'lı yıllarda tabii ki önce Ayetullah Hümeyni'ydi, İran rejimiydi ve Hizbullah'tı, Lübnan Hizbullah'ıydı. Ardından Hamas çok fazla duyulur olmuştu. Ama Lübnan Hizbullah özellikle İsrail devletine karşı bayağı yer yer başarılı olan, etkili olan direnişiyle, saldırılarıyla, varlığıyla tüm dünya çapında, özellikle İslamcılar çapında çok prestijli bir yere gelmişti. O tarihlerde, 80'li 90'lı yıllarda Türkiye'de çıkan İslamcı dergilere karıştırdığınız zaman her yerinden bir Hizbullah çıktığını görürdünüz. Hizbullah övgüsü, Hizbullah liderleriyle röportaj, çeviriler vesaire. Şimdi ama bir bakıyoruz Hizbullah Suriye Esad rejimiyle birlikte Suriye'deki İslamcıların yok edilmesinin önemli bir aktörü haline geliyor ve işler tam karman çorman bir hal almaya başladı ve düne kadar Hizbullah övgüleri düzen, İran'a yakınlık gösteren birçok insanın Türkiye'de adım adım İran düşmanı, Hizbullah düşmanı olduğunu gördük. Bu çok ilginç bir dönüşümdü. Hala Türkiye'de az sayıda, sayıları az olsa da İran yanlısı pozisyon alan insanlar var ama bunlar çok artık iyice marjinalize olmuş durumdalar. En son var olan bir televizyon kanalları da bildiğim kadarıyla kapatıldı. Çok etkili olamıyorlar. Ama bunun dışında ki insanların büyük bir kısmında Türkiye'de çok ilginç bir şekilde, ben de bunu yaşadım, hiç aklıma gelmiyordu ama bir çeyrek yüzyıl sonra ya da 30 yıl sonra Türkiye'deki İslamcılığın alameti farikası olan İran sempatisi bugün Türkiye'deki İslamcılığın alameti farikası olarak İran düşmanlığına dönüştü. Tabii ki burada insanların büyük bir kısmı şunu diyecektir: biz değişmedik, İran değişti, ama böyle bir şey yok. İran bölgede Türkiye ile beraber en köklü devlet geleneğine sahip olan bir ülke ve dolayısıyla başından beri İran konusunda yapılan araştırmalarda tarafsız araştırmacılar İran devriminin Şahlıktan ayrı ama İran'daki devlet geleneğinin bir devamı olarak okumuşlardı. Dolayısıyla İran aslında çok fazla değişmiş değil. Tabii ki Suriye olayında bir acil bir durum olarak görüp orada çok daha net bir şekilde, açık bir şekilde bir takım pozisyonlar aldı ama bu İran için, İran'ı bilenler için çok şaşırtıcı bir durum değildi. Şimdi Suriye olayının ilk başladığı tarihlerde Türkiye'de bir grup aydın, işlerinde İslamcıların da olduğu, İslamcıların belki de çoğunluğu oluşturduğu bir grup aydın, Suriye'de üçüncü bir yol mümkün diye, yanın başlığı tam böyle olmayabilir ama mealen bu, bir bildiri kaleme almışlardı ve Suriye'deki çatışma ortamının hiç umut verici olmadığı, yanlış olduğu ve bölge ülkelerinin, Türkiye ve İran başta olmak üzere bölge ülkelerinin devreye girerek burada çatışmaların yerine barışçı bir müzakerelerin alması gerektiğini ilan etmişlerdi.
gerektiğini söylemişlerdi ve hemen söyler söylemez de bu kişiler Bağızçı, Esedçi, Esad da değil, Esedçi olarak tanımlandılar ve aforoz edildiler. Bu aforoz hala sürüyor. Birçok insanı çok ciddi bir şekilde, özellikle de sosyal medyanın ağırlık kazanmasıyla beraber çok ciddi bir şekilde insanları sindirdiler. Tabii bunu yaparken neye güveniyorlardı? Bir, Suriye'deki muhalefetin, İslamcı muhalefetin çok güçlü bir şekilde kazanacakmış imajı vermesine güveniyorlardı bir. İkincisi de tabii ki AKP iktidarının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, o tarihlerde Cumhurbaşkanı değildi ama işte ülkenin esas lideri olarak Erdoğan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun ve diğerlerinin de burada Esad rejimini devirmeye tam anlamıyla angaje olmalarına güveniyorlardı. Şuna çok eminim, eğer hükümetin bu pozisyonu olmasaydı bu kadar cüretkar bir çıkışı hayata geçiremezlerdi. Hükümetten güç alarak yapılanın yanlış olduğunu, Suriye'nin kötü bir yere doğru sürüklendiğini söylemeye çalışan eski yol arkadaşlarını aforoz ettiler. Aforoz İslam'da olmayabilir, tekfir ettiler diyelim. İslamcılıktan ve Müslümanlıktan çıkartmak ve din düşmanlığına kadar taşıdılar vesaire. Ama bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz ne oluyor? Şu anda İslamcıların Halep için talep edebildiği tek şey şu aşamada güvenlikli bir şekilde sivillerin oradan tahliye edilmesi. Yani artık rejim değiştirmek vesaire falan bunların hepsi kalktı. Bunun da nasıl olabiliyor? Rusya ile görüşerek olabiliyor. Türkiye devreye giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yine söyledi. Putin'le bir kere daha görüşeceğini söyledi. Ve ateşkes sağlayıp insanların çıkartılması. Tabii ki bunlar çok önemli şeyler. Ama burada da görüldüğü gibi ne öne çıkıyor? Bugün gelinen noktada müzakere, diyalog, anlaşarak savaşın zararını en aza indirgemek. Yani yeni bir yol aranıyor. Hiç kimsenin kalkıp şu anda Suriye'de sonuna kadar savaş, işte rejimin devrileceği vesaire iddiası artık kalmadı. Bu Türkiye'deki İslamcıların kısa bir süre içerisinde Suriye üzerinde yaşadıkları fiyaskonun çok ciddi bir göstergesi. Tabii bu fiyasko İslamcıların tek başına yaşadığı bir fiyasko değil. AKP iktidarının yaşadığı fiyaskonun bir uzantısı olarak yaşanan bir fiyasko. Gerçekten Türkiye başından itibaren Suriye konusunda çok yanlış politikalar izledi. Bu politikaların bedelini kendisi ödedi, ödemeye devam ediyor ve edeceğe de benziyor. Bir ülke olarak ödüyoruz, daha da ödeyeceğe benziyoruz. Öte yandan tabii ama bu faturayı en çok da Suriyeliler ödüyor ve burada biz Türkiye'nin uyguladığı politikaların ve oradaki o politikalardaki ısrarda dahil olan herkesin çok ciddi vebali var. Bunu bir kere kayda geçirmek lazım. Bir diğer husus, çok önemli husus, o da şu. Türkiye'de öteden beri El-Kaide ve benzeri yapılar belli anlamlarda vardı ama belli bir şeyin, marjinalliğin ötesine geçemiyorlardı. Suriye olayının bu kadar bir dava haline gelmesi, bir milli dava haline dönüştürülmesi, hükümet tarafından, devlet tarafından ve ona destek veren çevreler tarafından ve daha sonra da Suriye'deki muhalefetin çok şey beklenen, kısa zamanda çok şeyi değiştirmesi beklenen muhalefetin başarısızlığının ortaya çıkmasıyla beraber işin içerisine çok uluslu diyelim ya da uluslararası İslamcı şebekeler girdi. El-Kaide girdi. Daha sonra buna dönüşecek olan IŞİD girdi ve bunlar olaya egemen oldular, damgasını vurdular. Yani o kadar yüceltilen, Suriye direnişi olarak yüceltilen şey denince akla Nusra Cephesi yani El-Kaide ve IŞİD gelir oldu. Bir takım başka gruplar var, çok sayıda grup var ama bunların büyük bir çoğunluğu da kabaca cihatçı olarak tanımlanan gruplar oldu. Dolayısıyla bu olay, bu dönüşüm, Suriye'deki bu dönüşüm Türkiye'deki İslami hareketi de ciddi bir şekilde dönüştürdü ve İslami harekete özellikle yeni katılanlar, yeni genç kuşaklar içerisinde cihatçı fikirlerin ki o tarihe kadar vardı ama çok etkili değildi, daha fazla güç kazanmasına ve neredeyse en önemli
güç haline gelmesine yol açtı. Burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye'deki geleneksel İslami cemaatler bu konularda kapılarını sonuna kadar kapatmışlardır ya da kapatmaya gayret ediyorlardır. Ama İslami harekete dinamizmini sağlayan özellikle genç kesim, öğrenci ve diğer gençlik kesimi içerisinde cihatçı düşüncenin çok hızlı bir şekilde güçlendiğini ve burada da Suriye olayının, Suriye konusuna yapılmış olan ve sonuç alamayacağı kısa süre içerisinde belli olan o geniş yatırımın çok ciddi bir etkisi oldu. Burada çok ilginç bir istisna var. O da Hizbullah grubu. Yani Kürtler içerisinde örgütlü olan Hizbullah bu konuda son ana kadar direnmeye çalışıyor. Burada Hizbullah'ın hala İran'la olan ilişkilerini belli ölçülerde korumak istemesinin de etkisi olabilir. Ama Hizbullah'ın bu konuda cihatçı gruplara karşı olan mesafesi onu sık sık zor durumda bırakıyor. Şunu biliyoruz, şu ana kadar çıkan haberlerden, işte ölenlerden vesaire intihar eylemcilerine baktığımız zaman IŞİD bünyesinde, Nusra bünyesinde çok sayıda Türkiye kökenli Kürt İslamcının olduğunu görüyoruz. Bunlar Hizbullah'la yani Güneydoğu'da ve Kürtlerin yaşadığı yerlerde belli bir güce sahip olan Hizbullah'ın en azından çeperinde yer alan isimler. Ama buna rağmen Hizbullah cihatçı meydan okuyuşa rağmen varlığını sürdürmeye çalışıyor. Bunu da özellikle yasal faaliyetleri çok daha fazla ön plana çıkartarak yapmaya çalıştı. Şu ana kadar durumu bir şekilde idare etmişe benziyor ama Hizbullah'ın da hiçbir zaman bir 10 yıl önceki kadar güçlü olduğunu söyleyemeyiz. Sonuçta Türkiye'deki İslamcılık, Türkiye'deki radikal İslamcılık, İran yanlılığından İran düşmanlığına evrildiği süre içerisinde eski grupların ve grup liderlerinin etkisini yitirdiğini ve Türkiye'de alanın, var olan radikallik alanını büyük ölçüde cihatçı gruplara, IŞİD başta olmak üzere kısmen El-Kaide'ye açmış olduğunu ve tam anlamıyla bariz bir yenilgiyle yüzde olduğunu görüyoruz. Yani Suriye'de yaşanan muhalefetin yenilgisi, İslamcı muhalefetin yenilgisi ki artık iyice netleşmiş durumda Halep'in tekrar rejim tarafından geri alınmasıyla beraber Türkiye'deki İslamcılığın içerisinde sesi daha çok çıkan kesimin de yenilgisi anlamına geliyor. Her ne kadar bunu kendileri kabul etmek istemeseler de bu böyle. Ve dolayısıyla bu olay ilk patlak verdiği zaman sağduyulu bir şekilde, serin kanlı bir şekilde üçüncü bir yol arayışına herkesi çağıran kesimlerin öngörülü olduğu, haklı çıktıkları net bir şekilde görülüyor. Ancak o öngörü sahiplerinin bugün Türkiye'de herhangi bir etkisi kaldığı söylenemez. Yani hiç kimse de kalkıp onlara ya siz haklıymışsınız, gelin artık bundan sonra siz daha ön plana çıkın demeyecektir. Yanılmış olanlar, kaybetmiş olanlar ısrarla kendilerine yeni politikalar geliştirerek yeni şeyler söylemeye çalışacaklardır. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Öteden beri hep var olan İslamcılık öldü mü ölmedi mi tartışması vardır. Türkiye için, dünya için. İslamcılık ölmez. İslam olduğu müddetçe ki olacak, İslamcılık da hep var olacak. Ama Suriye deneyimi hem dünya çapında hem de bölgemizde ve özellikle Türkiye'de bir tür İslamcılığın, bir tür İslamcı yorumun başarısızlığını çok net bir şekilde bizlere gösterdi. Şiddeti temel alan, terörü temel alan İslamcı hareketler bir anlamda kısa bir süre içerisinde köksüz hareketlere dönüşebiliyorlar. Sadece ve sadece şiddetten ibaret, terörden, dehşetten ibaret hareketlere dönüşebiliyorlar ve bunun sonucunda da hızla kitle tabanlarını kaybediyorlar, desteklerini kaybedebiliyorlar. Suriye bunun çok net bir şekilde göstergesi oldu ve buradan böyle bir ders çıktı. Ama bu dersin alınabileceğini sanmıyorum. Tekrar söyleyecek olursak, Suriye'de yaşanan başarısızlık, İslamcı muhalefetin yaşadığı, bütün tonlarıyla İslamcı muhalefetin yaşadığı başarısızlık, Türkiye'de Adalet ve Kalkınma iktidarının ve onun bir şekilde koruması, himayesi altında
İslamcı bir söylem tutturmaya çalışan çevrelerin bariz bir fiyaskosuyla sonuçlandı. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Kimilerine önemli gelmeyebilir ama en azından yıllardır bu hareketleri takip etmeye çalışan birisi olarak bu yaşananların çok tarihi, dramatik bir gelişme olduğunu kayda geçmek istedim. İyi günler.